Bize bir eğitimcinin anatomisinden bahsedebilir misiniz? Eğitmenlik, öğretmenlik, eğitimcilik, eğiticilik, akademisyenlik, bunların her biri ekmek gelen alanlar. Her biri bir meslek. Ama hepsinin gerektirdiği altyapı farklı. Eğitmen olmadan da bir şeyler anlatabilir misiniz? Evet. Ben bildiklerimi başkalarına aktarmaktan keyif alıyorum. Bu senin eğitmen olmanı gerektirmiyor. Sen bir paylaşımcı olarak yani dersin ki ben hizmet içi eğitim kapsamında çalışma arkadaşlarıma ücretsiz yoga anlatmak istiyorum. Şimdi bunun için gerekli eğitmen altyapısıyla bizim eğitmen diyebilmemiz için sizin eğitmen anatomisi diye tanımladığınız altyapı ve arka plan birbirinden farklı. Paylaşımcı olmakla, bir şeyleri aktarmakla, bildiği bir şey aktarmakla bunu meslek olarak yapmak, bundan para kazanmak, eğitmen diyebileceğimiz ünvanı hak etmek arasında 40 fırın ekmek fark var. Şimdi bir eğitmenin anatomisinde bir defa şunun olması gerekir. Eğitmenin mutlak ve mutlak olarak eğitim işinden haz duyuyor olması lazım. Hiç kimse 9 saat en sevdiği arkadaşıyla muhabbet etmek istemez. En sevdiği arkadaşı bile 9 saatte herhalde yorar. Kaç kahve içebilirsin? Yani 10 kahve içtin, 15 kahve. Bir yerde yorulursun. Ama bir tam günlük eğitim minimum 8 saat sürer. Ortalaması aralarıyla 9 saat. Yani öyle bir şey oluyor ki hayatınızdaki en yakın arkadaşınızla bir gün 8 saat boyunca ona bir şey anlatmayı tercih etmezken bunu meslek olarak seçtiğinizde bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi buradan şu sonuç çıkıyor. Bir, eğitim işini haz derecesinde sevmeli, tutku derecesinde sevmeli. Sevmek değil. İnsan yağmurun yağmasını da seviyor ama o tutku olduğunda adam şair oluyor. Tutku derecesinde eğitim verme işini sevmesi lazım. İkincisi, eğer seviyorsa, bu işi yapmaya karar veriyorsa mutlaka ve mutlaka bunun eğitimini almalı. Eğitim vereceği dil hakimiyeti mutlaka olmalı. Yani 100 kelimeyle Türkçe konuşan birisi eğitmen olabilir mi? Olabilir. İyi bir eğitmen olabilir mi? Hayır. Mutlaka yani bu kitap okumak olabilir. Tabii bugün gene Türkçenizi geliştirecek farklı kaynaklar var. Podcastler dinleyebilirsiniz, blog okuyabilirsiniz. Eskiden tek seçeneğiniz kitaptı. Yani bugün ama sizin Türkçenizi zenginleştirecek, Türkçe dilinde eğitim veriyorsanız, başka dillerde eğitim veriyorsanız o dil için dil hakimiyetinizin olması lazım. Kullanacağınız kelimelerini, ikame kelimelerini biliyor olmanız lazım. Bu anlatım zenginliği getirir. Çünkü öteki türlü sizden insanların eğitim almak için bir sebebi kalmaz. Bugün şu anda canlı yayın yaptığımız YouTube'da da bu anahtar kelimeyi yazdığınız zaman bir sürü şey çıkıyor karşınıza. Bir farkınızın olabilmesi için konuyu derinlemesine süzebiliyor olmanız lazım. Onun için bu bir dil hakimiyeti gerektirir. Üçüncüsü ve en önemlisi mutlaka eğitmen eğer haz aldığını biliyorsa, bu zenginliği katabilecek bir dil hakimiyetinizin olduğunu düşünüyorsanız veya bu konuda kendinizi geliştiriyorsanız geriye eğitim almak kalıyor. Eğitim tabii ki eğiticinin eğitimi programı olmazsa olmaz. Eğiticinin eğitimini destekleyecek başka programlar olabilir. Mesela bir etkili sunum teknikleri gibi. Çünkü eğiticinin eğitim programları tek başına sunum teknikleri, eğitimleri değildir. Sunum teknikleri eğitimi olabilmesi için ya süresi çok uzayacak. Eğiticinin eğitimi aslında eğitmenlik felsefesini, eğitim felsefesini, eğitim oluşturma kurallarını, yetişkin eğitimi kavramını duymalı, işlemeliyiz. Dolayısıyla baştan bir eğitim yaratabilmek, bir eğitimi var edebilmek, tasarlayabilmek için mutlaka eğitim alması gerekir. Bu konuda alınabilecek bir sürü eğitimler var. Bu işi tutku haline getiremiyorsanız bu sadece görev icabı yapılan bir şeye dönüşür. Ben hani eğitmenin anatomisi deyince tutku ve haz geliyor. Hele ki öğretmenlik. Hani son olarak onu söyleyeyim, bakın öğretmenlik, eğitmenlik birazdan değiniriz. Mesela öğretmenlikte bu tutku ve haz daha fazla çıkıyor. Çünkü öğretmenler eğitmen statülerinin getirdiğinden çok daha fazla sosyal statü yükleniyorlar. İşi tutku haline getirmek, yüksek derecede bir dil hakimiyeti ve alan eğitimleri.